Selam, bir nevi terapiye hoş geldiniz. Ben psikolog Zehra Güler. Burada psikolojik sağlamlığımız için kendi kendimize neler yapabiliriz'i konuşuyoruz. Yeni başlayan bu serimizin ismi ise Anlamsız Duygularım. Daha önce ruh sağlığı alanında çalışan birine denk geldiyseniz muhakkak duygulardan bahsettiğine şahit olmuşsunuzdur. Duygular terapi sistemimizin merkezindedirler. Çünkü yaşadığımız sorunların da merkezindedirler. Bir terapist olarak seanslar boyunca üzerinde en çok çalıştığım konu duygulardır aslında. Duyguları anlamak, insanın kendini anlaması, hayatı boyunca neler yaşadığını, yaşadıklarından neler öğrendiğini ve öğrendiklerinin davranış ve düşüncelerini nasıl etkilediğini anlaması anlamına da geldiği için çok kıymetlidir. İnsan kendisine neler olduğunu anladığında ihtiyaçlarını görebilir, bu ihtiyaçlarını ifade edebilir ve yaşadığı sorunların çözümünü kendi başına keşfedebilir. Bu nedenle kendi duygularını anlayıp düzenleyebilmek ben bir süper güce sahip olmaya benzetiyorum aslında. Çünkü kişiyi dingin, kaygısız ve farkındalığı yüksek birine dönüştürüyor. Kaygıya değinmişken aslında kaygı depresyon gibi adı çok bilinen hastalıklardan ismini bir türlü koyamadığımız fakat bir sorun var herhalde, işlerim, ilişkilerim yolunda gitmiyor bir türlü dedirten şeylerin de merkezinde duygular var. Duyguları anlamamak, kabul etmemek, düzenleyememek bizi çıkmaza sürüklüyor. Bu çıkmazlar da zaman zaman hastalıklara, zaman zaman da hastalık demeye gerek kalmayan problemleri yaşamamıza sebep oluyorlar aslında. Duyguları anlamak, anlamlandırmak, keşfetmek çok kolay değil. Çünkü duyguların kendi doğası karmaşık ve bu duyguyu yönetebilmek, düzenleyebilme becerisini kazanmak da zaman alıyor. Ve bu yolculuk yorucu bir yolculuk, hırpalayıcı bir yolculuk, bu öğrenme yolculuğu. Çünkü en karmaşık, acılı, hüzünlü duygularımızla uğraşmak zorunda kalıyoruz bu yolculukta. Kimilerimiz bu yolculuğa terapiyle çıkıyor, kimilerimiz kendi başına mücadele ediyor. Bir terapist olarak kendimle uğraşmayı sevdiğimi biliyorum ve bunu da daha iyi bir terapist olmanın yükümlülüğü olarak görüyorum aslında. Terapistliğim boyunca da öğrendiğim birçok şey denedim, denemeye devam ediyorum, uygulamaya devam ediyorum. Fakat duygular konusunda ne yaparsam yapayım daha fazla şey yapmam gerektiği hissinden de bir türlü kurtulamıyordum. Bu sebeple de daha sistemli bir duygu yolculuğuna çıkmaya karar verdim. Bu yolculuktaki adımlarımın hepsini de terapide kullandığımız tekniklerle belirledim aslında. Başlangıcı ve temel adımları belirli bir yolculuk bu. Fakat bazı ara adımlarımı da yolda giderken belirlemeye karar verdim. Bu yolculuk boyunca deneyip yaptığım her şeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Duyguları üzerine düşünen ve kendisiyle uğraşanlar için bir harita olmasını istiyorum bu yaptıklarımın. Bu yolculuktaki ilk adımımsa aslında duygu günlüğü tutmak olacak. Neler hissedip düşündüğümüze dair farkındalık kazanabilmek için oldukça önemli bir adım bu. Muhtemelen yolun sonuna kadar da ki eğer duygu yolculuğunun bir sonu varsa yapmayı bırakmayacağım şeylerden biri duygularımı kayıt altına almaya çalışmak olacak. Çünkü yaşam boyu farklı olaylar deneyimlemek, farklı duygular hissetmemize sebep oluyor ve her yeni süreçte yeni bir duygu hissedeceğim için yeni bir şeyler öğrenmem gerekecek. Yeni öğrendiğim duyguyla ne yapacağımı karar vermem gerekecek. Bu yüzden de muhtemelen bu yolculuk boyunca yapacağım en büyük adım bu olacak aslında. Duygu günlüğü tutmak. Şimdi duygu günlüğü tutmanın da birçok farklı yolu var ve günlük deyince de aklımıza aslında kağıt kalem kullanma işi geliyor. Ve bu kağıt kalem kullanma işi ekran kullanımı çok artmış bizler için oldukça sıkıcı bir iş. Ama yine bir bilişsel davranışçı terapist olarak yazmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim. Çünkü yazma eylemi düşünme eylemiyle kıyaslandığında oldukça yavaş bir iş ve bu da bizim düşüncelerimizi yavaşlatıp onları anlamlandırabilmemizi kolaylaştırıyor. Bu sebeple de kendimi ses kaydı ya da sadece düşünsel bir duygu günlüğü tutmak yerine yazmaya zorlamaya karar verdim. Bir terapist olarak hedeflerimin adımlarını çok uzak aralıklarla belirlersem
motive olmakta zorlanıyorum. O yüzden de bu hedefimin adımlarını küçük parçalara ayırdım ki daha sık motive olabileyim. Bu duygu günlüğü tutma işini de önce bir haftalık yapmaya karar verdim. Ve bu duygu günlüğü tutmanın aslında binlerce yolu var. Fakat önce en basit, en yalın halinden başlamak benim işlerimi oldukça kolaylaştıracaktı. Bu da belirlediğim temel adımlardan biriydi aslında. Düşünce akışımı en yalın haliyle kategorize etmeden yazmaya çalışmak benim için en doğrusu olacaktı. Çünkü duyguları biraz daha anlayıp anlamlandırdıktan sonra neyin işime yarayacağını, neyin yaramayacağını daha rahat karar verebilecektim. Çocukluğumda bile günlük tutmaktan hiç hoşlanmamış biri olarak bu işi başarabilmek için motivasyona ihtiyaç duyacağımı biliyorum. Ve herkesin de kendine has motivasyon şekilleri var aslında. Kimileri bu yazma işini bir ritüele dönüştürürler. Kimileri süslü defterler kullanırlar. Beni motive edecek en önemli şey ise bu işi neden yaptığımı bana hatırlatacak bir yazıydı aslında. Çünkü çok iyi biliyorum ki bazı zamanlar duygularımı yazmak istemeyeceğim, zor gelecek ya da bazı duyguları kabullenmek istemeyeceğim. O yüzden yazmaktan kaçacağım ve o an o duyguya yenilmemek için niye yaptığımı hatırlatacak bir motivasyon kaynağıma ihtiyacım var. Defterin en başında bu işi niye yaptığıma dair nedenlerimin olduğu bir yazı olduğunda da güzel motive olacağımı biliyorum aslında. Şimdi duygu günlüğü tutarken karşılaşacağım zorluklardan biri yaşadığım duyguların ismini bilmemekten kaynaklanacak muhtemelen. Çünkü duygu yelpazemin yeterince geniş olmadığını düşünüyorum. Bu da benim ne hissettiğimi yazamamamla sonuçlanacak. Bunun önüne geçebilmek için aslında telefonuma bir duygu çarkı indirdim. Bu çarkta olumlu olumsuz bir sürü duygunun ismi var ve duygularımı yazarken de ne hissettiğimi anlamlandıramadığımda bu çarktan referans almayı düşünüyorum. Dileyenler için de bu çarkı paylaşıyor olacağım Instagram hesabımda. Şimdi bu denemeyi bir hafta sürdürme ve sonrasında nasıl gittiğini, sistemi nasıl güncellemek gerektiğini değerlendireceğim. Bütün süreci sizlerle paylaşacağım. Bu deneyimin olumlu yanları olacak, olumsuz yanları olacak, geliştirilmesi gereken kısımları olacak. Bunların hepsine de süreç içinde beraber karar vermek istiyorum aslında. Benimle beraber bu sürece başlamak isteyenler olursa deneyimlerinizi dinlemeyi de çok isterim. Bana mail adresimden, Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Psikolog Zehra Güler diye arattığınızda muhtemelen karşınıza çıkacağım. Bu süreçle ve duygularımızla ilgili değerlendirmeler için haftaya görüşmek üzere. Şimdi bu ses kaydını kapatırken bu bölümle alakası olmayan ama duygularla çok alakalı bir şeyden bahsedip öyle kapatmak istiyorum. Podcast yapma arzum önceden beri vardı ama kendime koyduğum belli sebepler bunu yapmamın önüne geçti her zaman. Bunlardan biri çok kusursuz bir iş yapma arzumdu. Çünkü diğer insanların yanlış ya da eksik yaptığım şeyleri fark etmesi ve bununla ilgili bana geri bildirimde bulunması beni rahatsız ediyordu ve bu rahatsız olma haliyle de baş edemiyordum açıkçası. Bir başka sebep de yayınlayacağım İlk podcast dahi olsa profesyonel bir iş yapıyor gibi görünmek istiyordum aslında. Sanki çok uzun süredir podcast yapmayı biliyorum ve ilk seferinde bile çok kaliteli bir iş çıkarmış olma arzusundaydım. Ve açıkçası bunu yapamayacağımı da bir yandan biliyordum. Çünkü işim bu değil. Benim daha başarılı olduğum konu terapistlik ve yayıncılık anlamında bir donanımım, bir bilgim yok ve bu konuya çokça emek edecek bir zamanım da yok. Şöyle, yani elbette ki boş zamanım var ama bunu gerçekten profesyonelleşmek istediğim konularda harcamak isterim. Yani yayıncılık uzun vadede profesyonel olarak yapmak istediğim bir iş değil ve bunu sadece profesyonel bir şekilde yaptığım meslekte kullanacağım bir araç olarak görüyorum. Bu iki sebep de beni uzun bir süre podcast yapmaktan alıkoydu ve duygularla ilgili bir yolculuğa çıkıyorsam bu iki duyguyla da nasıl mücadele etmem ya da baş etmem gerektiğini öğrenmem gerekiyordu. Bu süreci de en yalın haliyle paylaşmak istediğim için aslında bu kısmını da sizlerle paylaşmak istedim. Hem bu paylaştığım kısmı dinlediğimde tekrar motive
olacağımı biliyorum. Bunu iyi yapabildiğim için kendimle gurur duyacağımı da biliyorum. O yüzden bu kısmını anlatmadan geçemedim. Şimdi kapanışa gelirsek, benimle beraber bu duygularını anlamlandırma yolculuğuna çıkmak isteyenler olursa sizlerin deneyimlerini dinlemek isterim. Bana Psikolog Zehra Güler Instagram hesabından ve oradaki mail adresimden ulaşabilirsiniz. Duygular ve onları anlamlandırma süreciyle ilgili yeni değerlendirmeler için haftaya görüşmek üzere. Bir nevi terapiden hepinize tekrar selamlar.